Aslında ben her savaşta yenildim. Yani dürüst olmak gerekirse. Evet, her savaşta yenildim. Yenilginin zaferinden bahsediyoruz herhalde. Yani bir cinsiyeti oluşturmak ve bunun şeyini yapmak zavallılık yani. Bayrağını sallamak bence zavallılık yani. Translık da bunun içinde, benim için yani trans olarak algılandığım için. Ay neyin bayrağını sallıyorsunuz? Bir cinsiyettenizden başlıyor bu saçmalık. Bir dindeniz, bir mezhepteniz, bir ülkedeniz, bir şehirdeniz. Ve o birler senin hayatına karşı örgütlenmiş olarak senin yaşamana izin vermiyor. Aslında yani burayı sen tanımlamıyorsun, kabul gördüğün yerde varsın. Kadınlık da böyle bir şey. Yani bazen kadınlar kendi aralarındaki vajinalı insanları da dışlıyorlar hani. Ve başka bir şey olmak zorunda kalıyorlar. Bir sınıf oluşturuyorlar, grup oluşturuyorlar. Sevişme pratikleri başka bir hale dönüşüyor. Kadınların kendi aralarında bile kadınlığı başka hallerde tanıyorlar. Hani lezbiyeni, biseksüeli bilmem, vajinasından rahatsız olanı, sevmeyeni. Hani kadınlık da çok steril bir alan değil. Hani erkekler dünyayı kötü sarmışlar. Her yeri gasp etmişler. Her alanı hani. Ve gasplarını sikerek yapıyorlar. Yani hiçbir şey yapamazlarsa sikiyorlar da sanki evrimleşememişler. Yani sosyal yaşamaya çok uygun değiller. Ve ne yaptıklarını bilmeden yapıyorlar. Ve sürekli homososyal örgütleniyorlar. Heteroseksüelleri kahvede, ibneleri barda, böyle sürekli işte başka psikopatları orduda ya da başka bir yerde örgütleniyorlar ve dünyanın ağzına sıçıyor erkekler. Ve anlayamadığı şeylere tecavüz ediyorlar, öldürüyorlar. Ben de erkeklerin var ettiği bir şeyim. Ben kadınları böyle çok algılamıyorum politik bir yerden. Daha yumuşak hani bir yerden algılıyorum. Dünyayı daha yumuşatmamız lazım. Yani çocuklarımız var diyoruz. Ben birçok trans çocuğum var hani. Aslında biyolojik kadından nefret etmezsen kendini var edemiyorsun, öremiyorsun aslında. Çünkü biyolojik kadınla aslında bir yarış içerisindesin. Aynı erkeği seviyorsun mesela. Ama öbürünün bir an farkı seni yok edebiliyor hani. Ve bu başka bir şey geliştiriyorsun ve kadını böyle örenler var. Bir de benim gibi örenler var. Kadın kıyafetleri giyindikçe kadını sevdiğimi anladım hani. Neden ben bir trans feminizme ihtiyaç hissedeyim ki? Kadınlık örgütlü bir durumsa ben nasıl içinde olmam? Bunu sen nasıl tek eline alırsın? Neyle ölçeceğiz kadınlığımızı? O zaman sen beni içine dahil etmezsen ben de başka bir yere kaymak zorundayım. Tabii ki kadınlığı kabul etmeyeceğim. Aslında sen bile etmiyorsun kadınlığı. Herkes kadınlıktan kaçmaya çalışıyor. En kolay erkeklik yani. Ben niye kabul edeyim ki? Niye beni dahil edemedin ki? Çok mutsuzuz hepimiz işte buralarda. Bak beni görmezsen aslında çok kötü şeyler olacak demiştim yani yıllarca bağırdım. Bak benim gibi görünen insanlar öldürülüyor. Bak translara şunlar yapılıyor. Bak çok zalimsiniz. Dünya çok zalim diye çok bağırdım yıllarca. Ve görmediler, duymak istemediler. Şimdi ülkede ben korkuyla yaşıyordum o dönemler. Çok korkarak yaşıyordum bu ülkede. Şimdi hepimiz aynı korkuyla yaşıyoruz. Hepimizin korkusu eşitlendi. Mutlu muyuz? Yok bizim için hastane. Çok zor giriyoruz hastaneye. Yani aslında hastanede benden bağırmam gerek isteniyor hani. Yoksa bir pislik gibi davranıyorlar. Lan pislik, ya ben böyle sorun çıkartırsam hanımefendi diyorlar. Nasıl garip bir paradoks.
Yani korktukları için hanımefendi dedirtiyorum onlara. Yoksa benden korkmasalar hanımefendi demeyecekler, pislik diyecekler. Evet, bu tanım çok oturdu. Yani bunun tanımı bu. O yüzden benim için bir hastane yok bu ülkede. Kadınlar bizi görerek böyle eşveden la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Bunu birçok kadını imana getirdiğini gördüm. Yemin ediyorum, beni gören kadın imana geliyor. Erkekler düştüğüm yere çok açıyorlar. Erkekliğine ne yapmış bu? Ne hale gelmiş, zavallıya bak, şunu bir sikelim diyorlar. Hadi hayatımın herhalde bir atık bir yer burası. Böyle cinsiyetlerin attığı bir yer burası böyle. Burada boğulup gidiyoruz bu bokun içinde. Çok kötü bir yer burası. Çok acı bir yer yani. Hani buraya kadar gelmek beni çok yordu. Burada şiddetin en büyüğünü gördüm. Yani horlanmanın, utandırılmanın en büyüğünü gördüm hani. Ve buranın daha dibi yok gibi herhalde. En dipteyim. Ne diyeyim bilmem. Doğrusu bu.